Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz bağlantısız yani Unlinked. Evet arkadaşlar, Unlinked oyunumuz mükemmel bir oyun. Yani isminden de anlayacağınız gibi bağlantısız diyor. Acaba nedir bu bağlantısız? Bu hikayemizde geçiyor. Şimdi baktığımız zaman partnerlerin developerları Taco'yu biliyorsunuzdur zaten. Taco developerlarıyla çalışıyorlar. Nodo 42. Aşağıda zaten Nodo 42'yi de söylemişler. Starting deals with software development, graphics and 3D modeling. Our flagship product is Farming Tales and NFTs Metaverse on the Wax blockchain. Daha önce Farming Tales'ı developlamışlar. Ardından bu projeyle çalışıyorlar ve Mira ile çalışıyorlarmış. Mira Protection ile çalışıyorlar. Zaten bu insanlar, ben oyun sahibiyle de görüştüm. Film sektöründe olan bir adam kendisi. Birazdan size videosunu izlettiğim zaman daha net anlayacaksınız beni neden film sektöründeler diye. Gerçekten inanılmaz bir oyun yapıyorlar. Bize Metaverse sözü veriyorlar. Bize başlangıçta bir kart oyunu olarak çıkacaklar. Fakat Metaverse sözü veriyorlar. Şimdi öncelikle bir trailerını izleyelim. Şöyle bir izleyelim beraber. Explore. News. Bilim kurgu Metaverse. Yaşam kur. New Age. Mükemmel ya. Gerçekten çok etkileyici trailerlar geliyor. Başarılı olmak için yüksel. Bağlantısız. Unlinked. İkinci çeyrek 2022 başlıyor. Mükemmel thriller. Zaten film sektöründe çalıştıkları için böyle bir şey yakışırdı onlara diyoruz ve gerçekten etkileyici. White Paper'a geçelim bakalım neymiş. Evet, White Paper'ı açtığımız zaman önümüzde direkt Unlinked'ın açıklaması geliyor ve bize burada bilim kurgu hikayesi olduğunu söylüyor ve bunu yaparken düşünceleri dünyaya hyper connected world, yani şu anda içinde yaşadığımız dünya gibi düşünün diyor. Yani şu an içinde yaşadığımız dünya nasıl, internetle birbirimize bağlıyız sürekli arkadaşlar ve teknolojilerin çok geliştiği, insanların birbirleriyle normalde teknolojiyle bağlantısı olan bir dünyada düşünün, teknoloji tamamen yerle bir oluyor. Yani iletişim tamamen yerle bir oluyor. Ve hikayemizde global bir pandemi yaşanıyor ve bütün bağlantılar kopuyor. Şimdi oyunun orijinali normalde tabletop card game'miş arkadaşlar. Tabletop card game nedir? İşte Hearthstone gibi düşünebilirsiniz. Fakat sonrasında demişler ki neden dijitale taşımayalım bunu ve play to earn bir oyun yapmayalım demişler. Yani aslında projenin arkasına baktığınız zaman çok büyük işler var. Daha öncesinde zaten bunu play to earn olarak kolay bir oyun olsun diye çıkarmamış adamlar daha önceki planlarında, fakat sonradan düşünce ekleyip bunu blockchain üzerinde bizlere sunmaya karar vermişler. Bu da mükemmel bir şey olacak. Arkadaşlar, NFT based play to earn game Unlinked. Şimdi burada disclaimer koymuşlar. Yani bu white paper'daki şeyler daha sonrasında geçerli olmayabilir. Haberiniz olsun. Gelecek update'lerde değişebilir tarzında bir disclaimer yazısı koymuşlar buraya. Şimdi backstory'ye geliyoruz arkadaşlar. Unlinked NFT based play to earn multiplayer RPG oyun olacak. Bakın dikkat edin. RPG bir oyun olacak arkadaşlar ve tabii ki Vax üzerinde olacak. Bu oyun 22. yüzyılda geçen bir oyun arkadaşlar. This hyper connected solar system is in chaos. Bir kaosa sürükleniyor solar sistem. Şu
anda en azından oyunun içindeki solar sistem hyper connected dünya bir kaosa sürükleniyor arkadaşlar. O zamanlarda portallar varmış. Bakın teleportation diyorlar. Teleport yapabiliyorlar. Fakat bir olaydan sonra bu teleportlar arasındaki bağlantı da kopuyor ve ne oluyor? Dünyalar büyük bir kaosa sürükleniyor. Sadece bir dünya değil. Bağlantısız kalan bu dünyalarda arkadaşlar, bu bağlantılar kesilmeden önce arkadaşlar, insanlar Güneş sistemindeki birçok gezegene yerleşmişler 22. yüzyılda. İşte Mars, The Moon, Ay, Titan, Ganymede, Europa and Enceladus diye bir yerlere büyük büyük insan kolonileri yerleşmişler arkadaşlar. Fakat bu gezegenlerde arkadaşlar dünyanın politikası kullanılıyor. İdaresi, politikası, kuralları falan her şey dünyadan alınmış. Şimdi bu kurallar kullanılırken tabii ki bağlantılar kopuyor ve insanlar artık paniğe sürükleniyor. Yapamıyorlar. Eskiden olduğu gibi birbirleriyle bağlantısı olmuyor bu insanların ve yaşadıkları yerlerde sıkıntılar türemeye başlıyor. Sonrasında ne oluyor derseniz 21. yüzyılda çıkan bir kart oyunu. Bakın 21. yüzyılda çıkan bir kart oyununu gençler bu dünyalara entegre ediyor. Entegre ediyor dediğim bu dünyalarda kullanmaya başlıyorlar. Hatta bütün güneş sistemine bu kullanılmaya başlıyor ve insanlar, her yaştan insanlar bu oyunu oynamaya başlıyorlar. Her şey için olabilir. Yani yemek için, para için, kumar yani. Herkes bu oyunu oynamaya başlıyor. Güneş sistemindeki bu oyuna Disorder diyorlar ve oyunun en iyi oyuncularının adı da Sharpers. Yani bu da sizsiniz diyor arkadaşlar. Oyunu oynayan Sharper'ler en iyi oyuncular. Dünya üzerinde, yani bütün dünyalar üzerinde güneş sistemindeki en iyi oyuncular Sharper oluyor. Zaten coinleri arasında da Sharp diye bir coinleri var. Hikayesi bu şekilde. Hikayesi çok güzel. Şimdi öncelikle early game'e bakarsak, early game'de arkadaşlar starter deck'le başlayacaksınız. Satın alacaksınız starter deck'leri. First Phase of Unlinked'da bunu zaten dağıtmışlardı Phase 1'da. Biliyorsunuz ki oyuna başladığımız zaman arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Her oyuncu, herkes starter pack alabilecek. Yani starter pack ile başlayabilecekler ve early game'de bize kontrat verecekler early oyuncular için. Bu kontratlarda Unlinked dünyasında kartlarımızı kullanmaya ve daha çok tanımaya başlayacağız. İşte ne neye yarıyor, ne neye yarıyor tarzında burada söylemişler. Bütün kontratlarda player'lar use 3 cards from their starter deck. Yani başlangıç deck'imizde, deck ne derseniz başlangıç destenizde arkadaşlar 3 tane kart kullanabileceksiniz. Two of these cards will be standard action or object card while the third will be a character card. Yani diyor ki 2 tane kartınız object kartı, yani standart bir kart olacak. Savaş kartı falan olabilir. Bir tanesi karakter kartı olacak. Demek ki ne demek bu? Oyun içinde karakterimiz de olacak kart olarak. In order to take on contract, players must pay a fee in one of the game secondary tokens. Grain. After completing this contract will earn reward sharp the in-game currency. Arkadaşlar bu sözleşmeleri yapabilmek için fee ödeyecekmişiz. Fee de grain, yani tahıl oluyor. Bu tahılı ödediğimiz zaman ödülleri kazanınca ödülleri sharp olarak alacağız. Sharp token olarak alacakmışız. Bu sistemi birçok oyun sistemine benzetebilirsiniz. İsmini söylememe gerek yok ama örneğin bir şeyler yapmak için öncelikle tahılımız olması gerekecek. Yani o dünyada, bilim kurgu dünyasında yaşadığımızı düşünün. O dünyada işte tahıl veriyorsun, oyuna giriyorsun gibi düşün. Oyundan işte kazanırsan sharp alıyorsun. Sharp da senin paran gibi düşünebilirsin. Bunu şey olarak düşünün arkadaşlar. Hani vardı ya low, medium, hard görevler vardı. Bu tarz görevler gelecek bize ve bu tarz görevleri alacağız. Ne kadar uzun missionlar, yani görevler gelirse o kadar fazla ekonomik para kazanacağız. Fakat oyunda bir şey daha var, tahıl gibi olan plazma. Bu da sizin sağlığınızı temsil ediyor. Bu sağlığı temsil eden coin, the other secondary token in the game. Oyun içerisinde ikinci bir önemli tokenımız. Eğer ki canımız azken bir kontrat imzalarsak, örnek veriyorum şöyle olabilir. Flawless bir görev imzaladınız. Flawless görevi canın azken imzalarsan daha az ödül alacaksın ama plazman varsa, yani sağlığın varsa %100 bir şekilde bundan yararlanabileceksin. Yani hem plazma hem grain ikinci bir token olarak, oyun içinde ikinci bir token olarak sizlere servis veriyor demiş arkadaşlar. Distribütörler yakında gelecek demiş. Birazdan şeye geçeriz zaten. Phase 2 arkadaşlar, ikinci çeyrek. The Metaverse. İşte en önemli şeylerden birisi bu. In the game, players are sharps. Expert card players who earn every
everything they need from challenging other opponents to card matches. Yani daha sonrasında Phase 2'da birbirimizle kapışacağız arkadaşlar. Çünkü herkes Sharp olacak. Hikayede bahsedilen Sharp'lardan olacağız ve bu Sharp'lar birbiriyle kapışabilecekler. Ve bu Metaverse'ü çıkaracak ortaya demiş. Players will be undertake a variety of other activities such as buying. Oyun içinde buying, işte looking, bunlar görünümünüzü değiştirecek şeyler alabileceksiniz. Materyaller, mesela kıyafetler, skinler, avatarlar, hacking into ATMs, ATM eklenecek yerler falan, decorating their home, evimiz olacak, evimizi dekore edeceğiz. Yani aslında sürekli bunu bir kart oyunu olarak tanıtmışlar ama tanıtan insanlar, bu bir Metaverse oyunu olacak arkadaşlar. Bu kart başlangıcı sadece. Phase 1, Early Game adı üstünde. Fakat Phase 2 bize sunduğu şey Metaverse bu adamların. Bakın diyor ki moving around using their avatars, players walking around the game area on foot. Kendi ayaklarıyla oyunumuzun içinde diyor avatarlarıyla yürüyebilecekler diyor arkadaşlar. Ve burada farklı gameplay arealar olacak. Burada örnek vermiş. Mesela Dünya gibi, Mars gibi, demin yazıyordu mesela, Ay gibi. Buralarda takılabileceğiz. Metaverse bu. Ondan sonra botlar, airplanes, spaceships, uçaklar, spaceships, uzay gemileri ve böyle şeyleri kullanacağız. Bunlara da hani fee ödeyeceğiz. Mesela transferler için. Çünkü teleportlar kapandı. İleride ne olur bilmiyoruz tabii hikayede. Oyunun içindeki şeylerden birisi arkadaşlar, mesela uzay yolculuğu yapacağınız zaman 3 saat sürecekmiş oyun içinde. For example, while a portal. Direkt gideceksiniz portal olduğu zaman, ama mesela spaceship'le giderseniz 3 saat sürecek gibi düşünün. Mükemmel yani. Bir yerden bir yere gitmek de öyle bir tıka bastım gittim diye bir şey yok. Metaverse dünyası burası. En hızlıları arkadaşlar portallarmış burada. Hani ultimate fastest. Yani diyor ki abi en hızlı şekilde portallarla seyahat edebileceksin ve en pahalı şey de tabii ki portal olacak oyunda. Oyun içinde insanlar evlerini alabilecekler. Evlerini veya konutlarını alabileceklermiş. Diğer player'larla etkileşime geçebileceklermiş. This space can also decorated. Tamamdır, bunu söyledik zaten. Bu evleri falan dekore edebilecekmişiz arkadaşlar. Atomic Up Marketplace'te bunların satılacağını söylüyor. Various Ventor farklı şeylerle bağlanacakmış. Gameplay arealarla, yani oyun oynayabileceğiniz yerlerle. Players may also use their houses training room. Eğer diyor evinizi eve alan insanlar training room yapabilecekler evlerini diyor ve buraya arkadaşlarını davet edip burada challenge'lar yapabilecekler, pratikler yapabilecekler arkadaşlar. Yani inanılmaz bir oyun. Bu sadece bir kart oyunu değil. Buraya dikkat edin. Bu sadece bir kart oyunu değil arkadaşlar. Arkadaşlar, challenging the other players dedik ya, challenge yapacaklar birbirleriyle. Bakın inanılmaz bir şey ya, inanılmaz bir şey. Bazı arayalar olacak, bölgeler olacak. Bakın gideceğiz o bölgelere. O bölgelerde yeni kartlar craft edebileceğiz. İşte bakabileceğiz, takılabileceğiz orada vesaire. Ama en önemli şey, bir insana gidip challenge atan insanlar challenger oluyor, tamam mı? Mesela intikam almak istediğim biri var orada benim. Gidiyorum ona kapışma daveti atıyorum. Ben challenger oluyorum. Daha sonrasında o kişi de defender oluyor arkadaşlar. Bakın in cases where they are challenged by other player when they receive a challenge alert. Yani bir alert geliyor, diyor ki işte Mekoverse sana challenge attı. Şimdi ben bu challenge'ı attığım adam, yani benim bu challenge'ı attığım adam ya challenge'ı kabul eder ya da kaçabilir. Ama kaçarsa çok küçük bir miktar grain, yani tahıl ödemek zorunda kaçsa bile. Fakat diyelim ki kapıştık. Kapıştık ve ben kazandım. Adamın bütün şarpını, yani sağlığını ben alıyorum. Bütün sağlığını alıyorum. Ardına ekstra olarak ben bu savaşı kazandığım için şarpları alıyorum ödül olarak. Plazma da canıydı, hatırlıyorsanız sağlığıydı. Bu plazmayı da adamdan alıyorum. Yani hem kazandığım için adamın şarpını alıyorum, hem kazandığım için adamın sağlığını alıyorum. Ve bu sağlığı aldığım zaman gidip kendi store'umda bu sağlığı, plazmayı satabiliyorum. Bu da demek oluyor ki arkadaşlar, sadece Alkor üzerinde değil, oyun içinde kendi marketimde de ben gidip milletten topladığım, canını emdiğim veya kapıştığım insanlardan, savaştığım insanlardan kazandığım sağlık coin'ini, plazmayı alıp kendim de satabileceğim. İnanılmaz ya. Metaverse abi, yani umarım yapılabilir böyle şeyler. Şimdi factions arkadaşlar. Fraksiyonlar diyebiliriz. Şimdi burada başlangıçta herkes kullanabilecek kartlarını starter olarak kullanacaklar. Fakat diyor ki hani belirli kart sayısını geçtikten sonra, harcadıktan sonra kartlarını diyor kendileri bir faction seçebilecekler ve bu faction'lara özel kartlar olacak.
Bakın. Mesela The Guardians of Get'in muhafızları veya işte analoglar, operatörler gibi düşünebilirsiniz. Bunların kendine özel kartları olacak ve bunları seçtiğiniz zaman bunlara özel bonuslar olacakmış ama diyor community'nin gidişatına göre tabii ki bu faction'ların evrimi değişebilir demişler. Distribütörleri buraya koymuşlar. Şimdi distribütörler şu anda bizim elimizde olan şeyler arkadaşlar aslında. Baktığınız zaman common, uncommon, rare, epic, rarity sistemi var tabii ki ve bu rarity sistemine göre belirli skorları var. Mesela Grey'in common 1 skor veriyor size. Grey'in uncommon 3 veriyor. Grey'in rare 8 veriyor. Grey'in epic 19 veriyor gibi gibi. Mythic'in de level'ı var bakın. Mythic mesela birincisi 89 veriyor. İkincisi 183 veriyor. Üçüncüsü yani level atlatabileceğiz Mythic kartlarımıza. Burada da distribütörler plazma ve Grey'in distribütörleri ayrı. Şimdi Grey'in neydi? Tahıl, plazma neydi? Can, sağlık. Bu distribütörler arkadaşlar. Burada zaten şeyi de vermiş matematiksel hesabını. Önceki skorun 2 ile çarpımı artı 5. Yani nedir bu? Gelin hep beraber yapalım. Çünkü bunu anlatamayacak olan bazı kişiler vardır. Şimdi 183 çarpı 2 artı 5 demiş ve 371 gördüğünüz gibi. Mythic 5'e bastığınız zaman siz kartınızı 747 çarpı 2 artı 5 diyebilirim ben size. Yani 1499 olacak Mythic 5. Buradaki skorları neyde kullanacağız? Tabii ki üretimde, savaşlarda değil. Bunu unutmayın bakın. Şimdi ekonomiye geldik arkadaşlar. Demin bahsettiğim gibi aslında sizlere 3 tane token'umuz vardı. Neydi bunlar? Tahıl, plazma ve Sharp. Sharp kapıştıkça kazandığımız aslında main token'umuz Sharp olacak bizim. Para kazanacağımız token da diyebiliriz. Plazma oyun içerisinde sağlığımızı temsil ediyor. Grain de tahılı temsil ediyor. Çünkü biz hem bir oyuna girmek için veya o dünyada yaşamak için tahıl ödüyoruz hem de oyunlarda sağlığımız düşüyor vesaire plazma elde edebiliyoruz ve unutmayın bu plazmayı da satabiliyoruz arkadaşlar. Oyun diyor ki burada. Şimdi oyunun birinci pace'i yani buradaki early game'de hani şey demiş adamlar. Oyuna yatırım yapmak isteyen fakat çok oyunu oynamak istemeyen, aktif olarak oynamak istemeyen insanlar için. Fakat ikinci level'ımızda diyor tamamıyla oyunu aktif olarak oynayan insanlar için bir ekonomi gerçekleştirdik diyorlar ve tabii ki diyor ROI'nizi garanti ediyor. Yani daha ne desin adamlar. İyi bir yatırım getirisi. Şimdi Grey'ini anlattık zaten. Bunu tekrar üstünden geçmeme gerek yok arkadaşlar ama şöyle bir göz atarsak Grey'in tahılımız Hand of the Players and no more will be created. Yani at the time of the game launch all grain will be delivered into the hands of the player. Oha! Oyunun game launch'ında yani başında grain yani tahılların hepsi player'lara dağıtılacakmış bir şekilde ve daha sonra hiçbir grain raflanmayacakmış arkadaşlar. Bak ben bunu bilmiyordum. Şu an whitelist'i beraber inceliyoruz. Geçecektim bak burayı. İyi ki geçmedim. İnanılmaz. Plazmalar nedir peki? Bunu biliyorduk. Söyledim. Bu bizim plazma sağlığımız. Aynı şekilde plazma token da öyle arkadaşlar. Yani tahıl ve plazma token oyunun game launch'ı başladığı zaman bütün supply'si player'ların elinde olacak ve daha fazla üretilmeyecek. Bakalım Sharp öyle midir? Sharp öyle değildir. Çünkü Sharp bildiğiniz token olarak yani Alcor üstünde kullanacağımız token. Bu inanılmaz güzel bir özellik. Çok güzel. Şimdi the Sharp is also used to perform all of unlinked actions such creating new cards and tools or buying. Tamam. Yani Sharp bizim main token'ımız. Kart craftlarken, bir şeyler satın alırken, verirken vesaire bunlarda arkadaşlar kullanacağız. Ve daily bir pool'u olacakmış bu Unlinked World'un. Bu daily pool'dan da insanlara dağıtım yapılacakmış, dağıtılacakmış yani. Haberiniz olsun. Nasıl işliyor diyor burada. Okey, bunların hepsi game launch'ında insanlara dağıtacak. Based on some NFTs. Bazı NFT'lerle beraber arkadaşlar. Distribütörlerle demin göstermiştim zaten ben size. Onlarla insanlar bunların hepsini Grain ve Plazma'yı oyun başladığı zaman elde edecekler. Ardından bir pool olacakmış. Bunları harcadığımız zamanki pool'un içinden 0.01 tanesi her gün yanacakmış. Bunların the amount and level of NFTs owned influence. Burada şey diyor hani Grain ve Plazma'yı kazancınızı NFT ile yapacaksınız ve bu NFT'ler hani arkadaşlar blend sistemiyle beraber sonsuz bir kazanç elde edilebilir aslında buradan diyor. Yani sonsuz bir kazançtan kastı da ne kadar NFT koyarsan o kadar kazanırsın arkadaşlar. Hani ne kadar diyor. Moreover, every time a distributor collects from the pool it gets ruined.
Bakın, şimdi buradan distribütörlerimiz grain topluyor. Mesela bunu gerçek hayattaki bir makine gibi düşünün. Gitgide kötüleşmeye başlıyor. Ruined, mahvolmak. Ve bu distribütörleri repairlamak için Sharp kullanacağız. Sharp token kullanmamız gerekecek ve onların da efektlerini kaybedecekler vesaire. Yani bildiğiniz bir makine gibi düşünebilirsiniz distribütörleri. Zaten de öyle aslında baktığınızda. Şimdi bakalım. Burada diyor ki arkadaşlar Sharp'lar nasıl dağıtılacak? Demiştik yani pool'dan 0.01 tane dağıtılacak insanlara diye. Şöyle olacak. Mesela bir savaşı kazandınız, bir göreve gittiniz, geldiniz. 0.01 tanesini pool'dan alacaksınız siz Sharp'ların. Fakat bu elinizde tuttuğunuz NFT'lerin nadirliğine göre bir multiplier yani çarpılacak. Mesela işte ne kadar skorlara baktık demin mesela. O tarz bir skor olur muhtemelen kartlarda falan da. Onlarla çarpılıp onlardan ödülünüzü Sharp olarak alacaksınız. Şimdi The Metaverse ile alakalı birkaç şey daha paylaşmışlar. Guardians of the Gate, Share Stone'lar mesela. Burası hikayeye dayalı bir bölüm. Bu arada Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3 şu anda açık değil. Kickstarter üzerinde dağıtılmışlar öncelikle ve Vax'tandalar zaten biliyorsunuz ki. Burada hikayesinden bahsetmişler. Hikayesi şöyle size bir özet geçmem gerekirse. Şimdi Share Stone, şeffaf taşlar. Birazcık hikayesinden bahsedeceğim ama tamamını anlatmayacağım. Daha sonra bir video daha yaparım diye düşünüyorum bununla alakalı. Çünkü Chapter 1, 2, 3 falan gelecek. Şimdi Share Stone'lar şeffaf taşlar arkadaşlar. Bu taşlar Namu gezegeninde çıkıyor diyebilirim size. Daha sonra bunlar arkadaşlar portal yapımında, bakın portal yapımında kullanılan, işte elektronik device'ların gücünü arttıran, silahların gücünü arttıran inanılmaz taşlar. Çok değerliler ve bunların değerini de sadece elde eden kişiler belirliyor arkadaşlar. Ve son olarak burada Guardian of Gates, daha net detaylı bilgisi burada ama ben size söyleyeyim. Guardian of Gates yani nedir? Kapı muhafızları. Şimdi kapı muhafızları diyor Seven main factions, yani bu faction'ları seçeceğiz dedik ya. 7'sinden bir tanesi bu kapı muhafızları ve bunlar power in the world of unlinked. Çok güçlüler yani. Çok güçlüler kapı muhafızları. Bu adamlar portalları korumakla görevliler. Yani o geçiş portalları vesaire. Burada zaten şeyleri söylemiş, ne zaman çıktıkları falan filan. Bunları ben size daha sonrasında zaten paylaşırım. Şimdi birinci çeyreği tamamlamış durumdalar arkadaşlar. Sale, işte Project Launch, Golden Frames Drop, Sticker Drop gibi, Whitelist Sale, Distributor Sale gibi şeyleri tamamlamış durumdalar. Şu anda ikinci çeyrekteyiz. İkinci çeyrekte Grain and Plasma Distribution according with pre-mining results. Yani oyun geliyor. Bomba gibi. Game Pass 1 on testnet. Testnet'te Game Pass 1 çıkacak. Starting Kickstarter campaign zaten şurada bahsetmiştim. First Deck Sale, ilk deck satışı ve Mainnet üzerinde Game Pass 1'ın çıkması. Üçüncü olarak zaten Game Pass 2 The Metaverse testnet. Dördüncü yazmamışlar ama herhalde artık Metaverse testnet'e girdiğimiz zaman daha net anlarız arkadaşlar. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Her yatırım kendi riskiniz, kendi kararınızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım. Çok güzel bir proje çünkü. Hatta video yarım saat falan olacak. Umarım izlersiniz, umarım bilgilenirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere.